8'e sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki misafirimiz psikolog Gülben Güler. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum, merhabalar. Hoş geldiniz Gülben. Hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz, sağ olun. Hocam, boşanma ertesinde çocuklar her zaman için travmatik bir durum yaşar mı, etkilenir mi bu süreçten? O konuda bilgi alabilir miyiz sizden? Tabii. Yani aslında bu durumu şöyle açıklayabiliriz. Özellikle toplumumuzda çok sık bu konuyla ilgili bir mit var. Travmatik bir deneyimdir boşanma her zaman çocuk için şeklinde. Öncelikle burada şu önemli. Boşanmanın şekli, boşanma öncesi ev içinde yaşanan durumlar. Dolayısıyla her zaman travmatik bir deneyim değildir bu. Ama bu sağlıklı bir süreç içerisinde yönetilmediği durumlarda çocuğa ruhsal anlamda derin yaralar bırakabiliyor. Özellikle bu noktada boşanma öncesi ailenin ev içindeki tutumu, boşanma sırasında bu süreçlerin nasıl ilerlediği, çocuğun ne kadarından haberdar olduğu ve sonrasında bu sürecin nasıl yönetildiği aslında durumun psikolojik iz düşümüyle doğrudan ilişkili diyebilirim. Tabii çocuğun yaşı da önemli sanırım çünkü hani biraz önce bahsettiğiniz o boşanma esnasındaki atıyorum tartışmalara, kavgalara şahit olması, bunları anlayabiliyor olması da durumu değiştiriyor değil mi? Dolayısıyla böyle bir yaş skalamız var mı? Şu yaşlar daha çok etkilenir gibi. Burada aslında birkaç yaşa bölebiliyoruz bu dönemdeki çocukların verdiği tepkileri. Öncelikle erken yaş döneminde, 0-3 yaş döneminde gerçekleşen boşanmalar, aile içindeki huzursuzluklar konusunda şunu söyleyebilirim. Şöyle yaklaşılabiliyor, çocuk henüz daha çok küçük olduğu için durumu idrak edemiyor gibi anlaşılabiliyor. Ama özellikle bu yaş grubundaki çocuklar aslında bir sünger gibi tanımlarız. Yani ev içindeki huzursuzluğu emerler. Ne olduğunu anlamasalar da bir huzursuzluk olduğunu çocuk farkında olur 0-3 yaş döneminde kesinlikle. Ve bu süreçte huzursuzlukları başlar, uyku ve yeme konusunda özellikle problem olarak dışa yansıtır. 0-3 yaş dönemi için dediğim gibi tam olarak ne olduğunu idrak edemeyebilir ama bir huzursuzluk olduğunu kesinlikle farkındadır ebeveynlerin duygusunu çektiği için. Diğer yandan 4-6 yaş döneminde bir tık daha hani büyük erken çocukluk dönemine baktığımızda bu yaş grubundaki çocuklar hukuki kısımda boşanma ile ilgili herhangi bir bilgi sahibi değildir. Genellikle bu durumun ne demek olduğunu anlayamazlar. Ama aile yapısının bozulacağını, ailede bir ayrılık gerçekleşeceğini anlarlar. Dolayısıyla bu sürece özellikle bu yaş grubundaki çocuklar çok sert tepkiler gösterebilir. Kesinlikle anne babanın bir arada olmasını isterler. Bu duruma şiddetli bir şekilde karşı çıkarlar ve huzursuzluğunu çok büyük ölçüde yine anne babaya karşı tutumlarıyla çıkarırlar. Ama ilerleyen dönemlerde özellikle okul çağından bahsettiğimizde 7-10 yaş dönemindeki çocuklar aslında evdeki huzursuzluğu boşanma raddesine gelmeden de görürler ve aslında hukuki olarak da manevi anlamda da boşanmanın ne demek olduğunu anlayabilirler. Bu dönemdeki çocuklar dediğim gibi özellikle okul dönemi olarak adlandırdığımız için genellikle ev içindeki huzursuzluğu ya da boşanmaya karşı duygularını negatif anlamda okulda yansıtır. Yani bu dönemde okul arkadaşlarına karşı saldırgan tavırlar gözlemlenebilir. Akademik başarısında çok üstün bir şekilde odaklanma ve başarı da görebiliriz. Tam tersi bir yerde bocalama, başarısızlıklar da görebiliriz. Çocuklar bu süreçte özellikle dediğim gibi okul sürecine bu durumu yansıtır. 7-10 yaştan bahsedeceğimiz kısım da bu şekilde. Daha ilerleyen evreyi ben aslında 11-18 gibi geniş bir skalada değerlendiriyorum. Çünkü artık bir yerden sonra soyut düşünme, empati becerisi çocuklarda gelişmiş oluyor. Ve aslında bu doğrudan aile içindeki duruma da yansıyor. Yani çocuklar aileleriyle empati kuruyorlar. Ebeveynlerden bir tarafa daha saldırgan davranışlar sergilerken daha yakın hissettikleri, daha tırnak içinde mağdur hissettikleri, daha güçsüz hissettikleri tarafını tutma eğiliminde olabiliyorlar. Yine ergenlik süreci olduğu için çocuk zaten ne olacağının farkında oluyor. Hem hukuki anlamda hem manevi anlamda. Dolayısıyla burada çocuklar farklı tepkiler gösterebilir. Eğer aile içindeki tartışmanın ve huzursuzluğun doğrudan bütün çocuklara yansıtıldığı bir süreçten bahsediyorsak, çocuklar bu noktada boşanma fikrini destekleyebiliyorlar. Ama daha görünmeyen
bilinmeyen yerlerden aile boşanma ile ilgili bir karar verdiyse yine bu yaş grubu içinde bunu aslında çok fazla istemediklerini gözlemleyebiliyoruz. Özellikle bu yaş grubunda sigara, alkol, madde bağımlılığı riski artabiliyor. Bu yaş grubunda yine ergenliğin de etkisiyle çocuklar ailelerine karşı çok sık manipülatif davranışlar geliştirebiliyor. Bu noktada kendi içlerinde de yaşadıkları aslında zorluğun etkisiyle bunu yapıyor olduklarını bilmek ve suçlayıcı yaklaşmamak önemli. Ama bir yandan da o manipülasyonları destekleyecek tavırlardan da anne baba olarak uzak durmak gerekiyor ki çocuk bu şekilde manipüle ederek istediklerini yaptırmayı bir şekilde öğrenmiş olmasın. Bu kısımda genellikle böyle tepki veriyor diyebiliriz yaş grupları arasında. Aslında hocam bir nevi sağlıklı bir boşanma ertesinde ebeveynin çocukla olan ilişkisinden de bahsetmiş oldunuz. Doğru değil mi şu anda? Peki boşanmış çiftlerde devamında bir hayat arkadaşı seçtiklerinde ya da işte kız arkadaşı erkek arkadaş seçtiklerinde, yeni bir partner seçtiklerinde bunu çocuklarına iletmeli midirler? Yani paylaşmalı mıdırlar? Evet. Ya da paylaşacak yaş grubu var mı? Hani şu yaş üzeri ise gibi şey. Şimdi özellikle ergenlik yaş dönemindeki çocuklar bu duruma çok şiddetli tepkiler gösterebiliyorlar. Özellikle istemedikleri bir boşanmaysa, keza istedikleri bir boşanmaysa da zaten bunu şiddetli bir şekilde reddetme eğiliminde olabiliyorlar. Bu noktada tabii ki de yeni gelen kişinin bir ilişki çerçevesinde diğer ebeveynle ilişkisi olan kişinin birden çat diye tanıştırılması ve rolünün aktarılması çocuk için çok şaşkına uğratacak, duygularını düzenleyemeyecek bir olay olarak açıklanabilir. Bu noktada neler yapılmalı derseniz eğer, bu noktada kesinlikle öncelikle şu yapılmalı. Boşanma sonrasında eğer ebeveynlerin olası bir ilişkisi durumunda öncelikli olarak arkadaşça, iyi bir arkadaşlık olarak bu kişileri aslında çocuklarla tanıştırmaları gerekiyor. Çünkü bu kişi bir şekilde hayatlarına dahil oluyor ve çocuğun onun kim olduğunu, ne olduğunu, niçin orada olduğunu bilmesi çok önemli. Bilmezse eğer çünkü oradaki yorumu kendi dünyasına bırakıyoruz ve oradan ne çıkacağını bilemeyiz. Bu noktada özellikle ailelerin tanıştıracakları kişiyle ilgili vakit geçirme konusunda, birbirlerini sevmeleri konularında çocuklara baskı yapması tamamen ters bir reaksiyon oluşturacaktır. Orada doğal sürece bırakmak kıymetli olacaktır. Yine tabii ki ev içindeki zorlukları gören, biraz daha anne babayla empati kurma yaşlarında ve olgunluğunda olan çocuklar bu durumu biraz daha hoşgörüyle karşılama eğiliminde olurken diğer türlü de aslında kaygılarının anlaşılır olduğu bir zeminde onlar için kolaylaştırıcı olacak. Burada bir diğer kısımda çocuğa şunun mesajını vermek. Koşullar ne olursa olsun kendisiyle ilgili verilecek kararlarda, kendisinin temel ihtiyaçlarıyla ilgili atılacak adımlarda esas söz sahibi kendi anne babasıdır. Bu sınırı verdikten sonra bir diğerine düşmanca yaklaşım azalacaktır. Dolayısıyla daha rahat bir süreç olacaktır diyebilirim. Ben onu soracaktım. Boşanma gerçekleştikten sonra anne baba rolünün sonuçta devam etmesi gerekiyor. Değil mi? Yani bunu nasıl devam ettirecek ebeveynler? Neye dikkat etmeleri lazım? Çok kıymetli bir nokta. Öncelikle ebeveynlerin şunun farkında olması gerekiyor. Eş rolleri ile ilgili bir değişiklik var. Anne baba rolüyle ilgili bir değişiklik yok. Ve bunu kendileri fark ettikleri gibi aslında karşı tarafa da bu şekilde ifade etmek gerekiyor. Bu noktada çocuğun ihtiyaçlarını gerek maddi gerek manevi ihtiyaçlarını paylaşımlı olarak üstlenecekleri bilgisi çocuğa verilmeli. Ki çocuk herhangi bir tarafa kendine ait hissedip öteki tarafı düşmanlaştırmasın. Onunla birlikte bizde bu süreçte anneanne, babaanne, dedelerin sesleri çok duyulur oluyor. Özellikle çocuklara karşı ekstra bir hassasiyet gösterebiliyorlar. Bu çok güzel bir şey. Ama ne zaman ki bu durum anne babanın doğrularını ve çocuk için belirlediği kararları ihlal etmeye gidiyor, bu sefer bu çocuğun iç dünyasına da zarar veren, o ikircikli yapıyı oluşturan konu haline geliyor. Bu noktada anne babanın boşanma sonrasında çocuklara karşı özellikle nelerin kimler tarafından karşılanacağı konusunda net bir çizgiye sahip olması lazım. Onun dışında maddi ödüllerin, televizyon izleme, internet kullanma saatlerinin ortak karar verilmesi lazım. Daha önce konuşulmayan bir konu gündeme geldiyse mutlaka bir ebeveyn bunu diğeriyle değerlendirip ondan sonra cevap vermesi gerektiğini iletmesi gerekiyor. Ve bir tarafın evet dediğine diğer tarafın hayır dememesi gerekiyor. Aynı şekilde bu
durumda, boşanma durumunda çocuklar da bundan çok fazla etkilendiği için tamamen çocukları koruyan bir yerden ebeveynler kendi duygularını aslında kendi arkadaşlarıyla paylaşmalı. Burada çocuklar onların arkadaşı olmamalı. Onların şefkatli birer yetişkine, bir ebeveyne ihtiyacı var. Burada bunu gözetmek çok kıymetli olacak. Hocam çok teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Çok değerli bilgiler paylaştınız bizlerle. Çok teşekkürler. Ben de çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, 8'e Sağlık'ta bugünkü misafirimiz psikolog Gülben Güler'iydi. Kendisiyle boşanma ertesinde çocukların nasıl yönetilmesi gerektiğini, psikolojisinin nasıl iyileştirilmesi gerektiğini, bu sürecin nasıl yönetilmesi gerektiği hakkında değerli bilgiler aldık kendisinden. 8'de Sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.